Merhaba arkadaşlar, Doki Doki'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Daha doğrusu ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kendi yaptığım modu Bad Memories'i oynayacağım. Umarım beğenirsiniz. Hani çoğu şey, daha doğrusu her şeyi bildiğim için çok ekstrem bir tepki göstermeyeceğim ama kendim de bir tekrardan sıfırdan oynamak istiyorum. Hem oynamaya fırsatı olmayanlar için belki izleme fırsatı doğmuş olur. Şöyle başlayalım. Başlangıcı hoş geldin. Yeniden doğuşa hoş geldin Ayaz. Seninle almak zorunda olduğumuz bir intikam var. En son olanları hatırlıyorsun değil mi? Ne saçmalıyorum ben? Tabii ki hatırlıyorsun. Yoksa neden burada olasın ki? Şu andan itibaren korumamız gereken birileri var. Ya da birisi var. Her şey senin elinde. Oyun senin için tekrar yazılıyor. Ve bu dakikadan sonra yaşadıklarımız arasında ölüm sadece bir detay. Ölüm. Her ne kadar istemesem de ufak bir hatırlatma yapmalıyım. Yaşanacaklara dikkat etmen ve yaşanmış olanları idrak etmen için. Söyle bana Azmut. Benimle sevgili olmak istediğini söyle. Aşkımı kabul ediyor musun? Evet. Yani Yuri'ye her zaman evet. Hahaha. Haha. Haha. Hahaha. Abi şu sahne çok ağır. Yavaşça kapıyı açıyorum. Sa- Burada da Sayori'nin ölüm sahnesi var. Hatalar, bozulmalar. Bunu onların yapmasına izin veremem. Madem istediğin şey bu, bizzat kendim yapacağım. Böylelikle daha çok zevk alırsın. Burada da Bad Memories'in arkadaşlar ilk yaptığım demo sürümünde Monica'yı öldürdüğümüz bir sahne vardı. Bu da ona bir atıf olarak eklemiştim buraya da. Tebrikler. Umarım artık mutlusundur. Yarattığım bu enkazla gurur duyuyor musun? Sergilediğim bu soğukkanlı vahşetle. Ömrünün sonuna kadar vicdanla rahat uyuyabilirsin umarım. Biliyor musun? Ben yaptıklarından dolayı asla mutluluk duymadım. Her saniyesinde acı çektim. Ama benim başka seçeneğim yoktu. Ben sadece var olmaya çalışıyordum. Çaresizdim. Ama senin bir seçeneğin vardı. Ve sen beni öldürmeyi seçtin. Fakat şunu unutma. Ben seni her zaman sevdim ve her şeye rağmen sevmeye devam edeceğim. Ne olursa olsun. Sonuçta aşk bu. Evet gerçekten acıklı ama onlar zaten çoktan öldüler. Değil mi? Öyle. Özellikle de Monica. Demo sürümünün sonunda yaşanan o kabusu unuttuğunu sanmıyorum. Zaten size az önce söylemiştim arkadaşlar. Nereden geldiğini. Senin bir seçeneğin vardı ve beni öldürmeyi seçtin. Burada evet oyuncunun aslında yapabileceği şeyler olduğunu fakat Monica'nın üstüne yürüdüğünü anlatıyor direkt. Her neyse. Şimdi geçmişin bu ağır faturasını ödeyip geleceğimizi çizeceğimiz gün geldi. Hatalarımızdan ders çıkartmalıyız. Seninle acil durumlarda veya gerekli durumlarda iletişime geçeceğim. Yapacağımız ve yapmamız gereken şeyleri anlatacağım. Ama şu an zamanı değil. Şimdi başlangıç noktamızı belirleme vakti. Şimdi yarım bıraktığımız işe dönme vakti. Son bir umut için tekrar oyuna dönme vakti. Ah, kafamın içi. Sanki birisi beynimi matkapla deliyor. Bu ses de ne? Kulaklarım çınlıyor. Gözlerimi aralamaya çalıştım ama ışık bıçak gibi batıyor. Neredeyim ben? Derin bir nefes alıp yataktan doğruldum. Evet odamdayım. Başka nerede olabilirdim ki zaten? Ama başım hala ağrıyor. Hem de çok fazla. Bir ağrı kesici alsam iyi olacak. Komodinimin üstündeki suyla beraber hapı zar zor yutuyorum. Umarım birazdan etkisini gösterir. Yoksa bu halde nasıl okula katlanırım bilemiyorum.
Sanırım okul, ödevler ve uykusuzluk artık faturasını kesiyor. Hem baş ağrıma sebep olup hem de baş ağrımı geçirdikten sonra gitmek zorunda olduğum bir yer olması iğrenç bir şey. Klasik okul. Başı ağrıtan da o. Baş ağrısı geçtikten sonra yine gitmek zorunda olduğumuz şey de o. Keşke bütün gün odama kapanıp sadece oyun oynayabileceğim bir dünyada yaşasaydım. Diye bir dünya yok. Fakat gerçeklik beni çağırıyor. Neyse, çok geç olmadan hazırlanıp şu yorucu rutini yerine getirmem lazım. Yoksa Sayori'nin izinden gidip okula geç kalanlar kulübüne katılacağım. Okul üniformamı üstüme zar zor geçirdikten sonra tekrardan mutfağa dönüyorum. Kahvaltı için dolabı açıyorum. Klasik. Yine yumurtadan başka düzgün bir şey yok. Yumurta da düzgün değil gerçi. Her neyse, tavada alelacele bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Tanrım, görüntüsü bir yana, tadı tek kelimeyle felaket. Animelerdeki o mükemmel sabah kahvaltılarının tamamen kurgu olduğuna bir kez daha ikna oldum. Sanırım zorla yemeye devam edersem midemi tamamen bozacağım. En iyisi daha fazla vakit kaybetmeden okula doğru yola koyulmak. Kapıyı kilitleyip okula doğru gitme vakti. Aman ne güzel. Sayori'nin evinin önüne geliyorum fakat ondan izi yok. Sanırım Sayori her zamanki gibi yine uyuyakaldı. Tanrım, bu kız bu kadar tembel olup nasıl hayatta kalıyor acaba? Bekle, bu cümleyi kurarken neden bu kadar garip hissettim? Ayaz, direkt Ayaz diyeceğim arkadaşlar. Sayori nefes nefese kalmış bir şekilde yanıma geliyor. Üzgünüm, yine geç kaldım. Onun bu uykulu, yakası hafif kaymış ve kırmızı kurdelesi eğrilmiş halini görünce istemsizce gülümsüyorum. Neyse, sanırım az önceki o korkunç baş ağrısı uçup gitti bile. Sayori'nin garip bir iyileştirici gücü var. Cidden artık yatağına bir çarpı saat falan mı bağlasan Sayori? Sürekli geç kalırsak öğretmenlerin gözüne batacağız. Üzgünüm dedim ya. Hem rüyamda dev bir kurabiye yiyordum. Uyanmak çok zordu. Peki bahanelerini yolda dinlerim. Hadi çok geç olmadan gidelim. Tam okula doğru yürümeye başladığımda Sayori birden bana umut dolu gözlerle bakıyor. Bu arada dün konuştuğumuz şeyi yapacaksın, değil mi? Eyvah, umarım küfürlüklerden bahsetmiyordur. Sayori, seninle sürekli bir şeyler konuşuyoruz. Hangisini kastettiğini nasıl bilebilirim? Harbi Sayori, nereden bilebilirim? Hey, numara yapmayı bırak. Seninle en son konuştuğumuz o önemli konuyu nasıl hatırlamazsın? Kesinlikle kulüplerden bahsediyor. Tekrar hatırlatsan sorun olmaz sanırım. Sabah kalktığımdan beri başım inanılmaz ağrıyor. Hafızam biraz bulanık. Sayori'nin o sistemkar yüz ifadesi anında siliniyor ve yerine endişeli bir bakış yerleşiyor. Ne? Ciddi bir şey yok değil mi? Hasta falan mısın? Hayır merak etmene gerek yok. Sadece dün gece oyunlara biraz fazla dalmışım. Yeterince uyuyamadım. Emin misin? Yardıma ihtiyacın olursa bana söylemeyi sakın unutma. Biliyorsun tek başına her şeyin üstesinden gelemezsin. Onun bu saf endişesi karşısında içim ısınıyor. O her zaman benim koruyucu meleğim gibi. Biliyorum, teşekkür ederim hemşire Sayori. Şimdi bana şu önemli konunun ne olduğunu söyleyecek misin? Bugün kulüplere bakacaktım. Ve söz vermiştim. Ah lanet olsun, neden böyle bir şey yaptım ki? Sanırım Sayori'nin başımın etini yediği o anlardan birinden kurtulmak için öylesine evet demiştim. Kendime not. Asla ama asla Sayori'ye anlık sözler verme. Unutma, söz sözdür Ayaz. Tanrım, kendi ödevlerini bile unutan bu kız konu ben olunca nasıl bu kadar iyi bir hafızaya sahip olabiliyor? Tamam sözümü tutacağım. En azından bir bakacağım. Yay! Hemen sevinme. Sadece bakacağım dedim. Katılacağıma dair bir söz vermiyorum. Ayaz hadi ama bütün gün evde oturup duvarlarla bakışamazsın. Ya da anime izleyip oyun oynayamazsın. Zaten benim dışında kimseyle konuştuğun yok. Evet, sert bir gerçek oldu. Açıkçası çocukluk arkadaşım olmasaydı muhtemelen onunla da konuşmazdım. Hey, bu hiç doğru değil. Benim de kendi çapımda arkadaşlarım var. Tamamen kesinlikle yalan. Sınırsız oyun ve anime evreni varken neden insanlar acıyor? Bir nevi haklı. Öyle mi? Tamam, adlarını söyle o zaman. Yani adları köşeye sıkıştım. Sayılı beni tam 12'den vurdu. Hemen bir şeyler düşünmem lazım. Hey, arkadaşlarımın kimliklerini ulu orta paylaşmak zorunda değilim, tamam mı? Özel hayatın gizliliği diye bir şey var. Aynen, kişisel verileri koruma kanunu var Sayılı. Biliyordum, seni yakaladım. Pek iyi bir bahane değildi bu. Pekala, sen kazandın, sen haklısın.
Egon yeterince tatmin olduysa artık okula gidebilir miyiz lütfen? Ve işte yine buradayız. Bu devasa bineği görmek bile içindeki tüm yaşam enerjisini yok etmeye yetiyor. Harbi kocaman bir okul. Yani çok rahatsız edici. Düşünsenize kocaman bir okulda yaşıyorsunuz. Bir yerden bir yere gitmek saatler sürüyor. En azından dakikalar sürüyor. İyi dersler. Okuldan sonra görüşürüz Ayaz. Bir dakika. Sen okuldan sonra kendi kulüp toplantısına gitmeyecek misin? Neden görüşüyoruz? Doğru ya, tamamen unutmuşum. Gözlerini kaçırıp parmaklarıyla oynamaya başlıyor. Kesin sinsi bir şeyler yapıyor bu. Yoksa Sayar'ın canından çok sevdiği kulüp toplantısını unutması mı? Asla gerçekleşmeyecek bir şey. Kesinlikle bir tuzağa çekiliyorum. Neyse, sana iyi dersler. Yani konuyu sonra konuşuruz. Görüşürüz. Sawyer hızlıca yanımdan ayrılıyor. Bakalım okul çıkışında beni de bekliyor olacak. Şanslıyım ki ilk dersim 1. katta. Sawyer'in ilk dersi 4. katta. Neden üst katlar için asansör yok acaba? İlk dersten kim oraya kadar çıkmak ister ki? Zorunda olanlar. İlk ders matematik. Yine berbat başlamak için birebir. Harbi ya, ilk derste matematik olması kadar bir şey yok. Çok yorucu oluyor genelde. Gerçekten çok sıkıcı. İnsanlar buna nasıl dayanabiliyor? Üstelik bunu severek yapanlar bile var. Gerçekten inanılmaz. Harbi inanılmaz. Gerçi zaten ben yazdım o yüzden. 10, 9, 8, 2, 1 ve zil. Bunu yapmaya bayılıyorum. Durmak bazen zor oluyor ama ne. Zil çaldıktan sonra herkes yavaş yavaş sınıfı terk ediyor. Bense sıramda öylece oturmuş boş duvara bakıyorum. Acaba Sawyer'e verdiğim sözü tutup şu kulüplere bir göz mü atsam? Ama ne gerek var ki, okuldaki kulüpler arasında sadece anime kulübü ilgimi çekebilir. O kulübe girmeyi de ben istemiyorum çünkü daracık bir odada ter kokulu bir grup animeciyle aynı havayı solumak mı? Üzgünüm Sawyer ama senin hatırın için bile bu biyolojik tehlikeye giremem. Yalnız yaşamak kesinlikle çok daha güvenli bir seçenek. Katılıyorum. Hey! Korkudan az kalsın sıramdan geriye doğru düşüyordum. Sayuri bir anda önümüze zıpladı. Pusuya yatmış. Sayuri, insanların yanına böyle hayalet gibi gizlice yaklaşmamalısın. Kalbime iniyordu az kalsın. Biliyorum ama seni burada tek başına öylece otururken görünce dayanamadım. Hem sen bir kulübe katılmadın mı hala? Kulüp odalarına bakacaktın hani. Gerçeği söylemek gerekirse Sayuri, ilgimi çeken hiçbir kulüp yok. Hem neden zorundayım ki? Sosyalleşmen ve yalnız kalmaman için tabii ki. Çünkü bu gidişle yapayalnız mutsuz bir şekilde öleceksin Ayaz. Tekrardan sınırsız oyun ve anime karşısında kabul edilebilir takas. Bu arada eğer hiçbir yer bulamadıysan bizim kulübe gelebilirsin. Biliyorsun ben başkan yardımcısıyım. İşte baklayı ağzından çıkardı. Sinsi planı buymuş demek. Edebiyat kulübü mü? Hayır, kalsın. Edebiyatla uzaktan yakından alakam yok. Hey, o kadar önyargılı olma. Gerçekten çok eğlenceli bir yer. Üstelik kulüpteki kızlardan biri senin geleceğini duyunca özel olarak kek bile yaptı. Bir dakika, benim geleceğimi duyunca mı? Bunu başından beri planlamıştın yani. Vay hain vay. Sadece senin kendi iradenle hiçbir kulübe katılmayacağını çok iyi tahmin ettim diyelim. Bir de geçen hafta kulübe kesinlikle yeni bir üye getireceğime dair söz verdim. Vay hain Sayuri. Sayuri dudaklarını üzüp o meşhur yavru köpek bakışını atmaya başlıyorum. Hadi ama sadece bir kere gelip baksan olmaz mı? Lütfen. O bakışa karşı koymak imkansız. Evet, gerçekten şuna baksana ne kadar tatlı tatlı bakıyor. Peki tamam. Sırf yapacak daha iyi bir işim olmadığı ve seni o kulüpteki kızlara rezil etmemek için geliyorum. Yaşasın. Çok teşekkürler. Hadi gidelim o zaman. Sayarı kolumdan çekiştirerek beni koridora doğru sürüklüyor. Sağda... Demek masanın etrafından dolaşıyor. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Sayarı'nın hazırladığı bu basit tuzağın içinde kendi ayaklarımla hem de göz göre göre düştüm. Ama söz konusu o olunca her zaman böyle oluyor. Ne kadar inatçı olsam da söz konusu Sayarı ise bir şey demek istemiyorum. Severek mi yapıyorum? Asla. Ama sonrasında onunla birlikte bir şeyler yapınca gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Bazen böyledir. Zorla yaparsın ama sonrasında zevk almaya başlarsın. Gerçi öyle deyince de kötü olur ha. Yok, iptal. Kulübe hoş geldin yeni... Hey, bana öyle de seslenme. Henüz hiçbir şeye karar vermedim. Hehehe, göreceğiz. Sayarı kıkırdayarak benden önce içeri süzülüyor. Hey millet, misafirimiz geldi. Kulübümüze hoş gel... Sözü yarıda kesiliyor. Monika mı? Okulun gözü öğrencisi Monika'nın edebiyat kulübünün başkanı olduğu gerçeğinden
Sayori neden hiç bahsetmemişti? Ayaz, seni burada görmek ne büyük sürpriz. Sanırım o da beni uzun bir süre sonra tekrar karşısında gördüğünü oldukça şaşırdı. Neyin tekrarı acaba? Selam Monika, seni görmek de güzel. Siz tanışıyordunuz değil mi? Evet, Ayaz ile geçen yıl aynı sınıftaydık. Ama pek konuşma fırsatımız olmamıştı tabii. Monika'nın beni hatırlamasına şaşırdım diyebilirim. O, okulun en popüler kızıydı. Zeki, çalışkan, atletik, her zaman etrafı insanlarla dolu. Yani benim gibi biri için tamamen ulaşılmaz bir seviyede. Çünkü ben sadece benim işte. Belki de sadece ben olmak yetiyordur. Her neyse. Hey Natsuki, Ayaz ile tanış. Pembe saçlı ufak tefek bir kız kollarını göğsüne bağlamış bana yargılayıcı gözlerle bakıyor. Her zamanki gibi. Sayori, ciddi misin? Kulübe gerçekten bir erkek mi getirdin? Merak etme Natsuki, Ayaz gerçekten çok iyi birisidir. Zarar gelmez. Sanırım ismi Natsuki olan bu kız pek arkadaş canlısı değil, tırnak içinde. Bir dakika, bu kulübün 4 üyesi var ve 3 tanesi kız mı? Sayori'nin en başta bana söylemesi gereken tek şey buydu. Neyse, kulübe hoş geldin diyelim. Ama gözüm üzerinde, sakın etrafta garip garip davranıp atmosferi bozma. Peki, elimden geleni yaparım. Natsuki'nin kaba tavırını aldırma lütfen. Bu onun her zamanki savunma mekanizması. Hey, duyuyorum seni. Ne yapayım? Tam o sırada Natsuki'nin arkasından uzun, mor saçlı, oldukça zarif duran bir kız utangaç bir tavırla öne çıkıyor. Merhaba kulübümüze hoş geldin. Bu kadar utanmana gerek yok yürü, alt tarafı bir erkek. Ya kesmesene kızın sözünü, Allah Allah. Mor saçlı kız cümlesini tamamlayamadan Natsuki lafını kesiyor. İsmi Yuri olan bu kız diğerlerine kıyasla çok daha sakin ve çekingen görünüyor. Üzgünüm, ben sadece... Benim adım Yuri, tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum Yuri. Bu arada rahat olabilirsin, benim yanında bu kadar gerilmene hiç gerek yok. Teşekkürler, çok kibarsın. Şunları biraz seslendirmeye çalışıyorum da inşallah rezil bir duruma düşmüyorumdur ya. Bakışlarını kaçırırken yüzünün hafifçe kızardığını fark ediyorum. Umarım ben de kızarmıyorumdur. Pekala, yeni misafirimiz de geldiğine göre artık bugünkü aktivitelere başlayabiliriz. Monika sözüne devam etmeden önce ben söze giriyorum. Bu arada yaşayalım. Burada tam olarak ne yapıyoruz? Sadece sessizce kitap okuyup şiir mi yazıyoruz? Edebiyat kulübü. Ne kadar aptalca bir sürü edebiyat kulübünde başka ne yapabiliriz ki? Düşündüğüm şey tekrar yazmışım. Sanırım insanların sözünün arasında girmenin cezasını çekiyorum. Umarım bir aptal olduğumu düşünmez. Aslında şu an hepimiz kendi tarzımızda kitaplar okuyoruz ve sadece birkaç küçük edebiyat etkinliği yapıyoruz. Ama şiir konusu açılmışken belki Natsuki'nin bize yardımı dokunabilir. Onun birkaç tane çok tatlı şiir yazdığını görmüştüm. Ne dersin Natsuki? Şiirlerini Ayaz ile paylaşmak ister misin? Şaka mı yapıyorsun Monika? Özenle yazdığım şiirlerimi kulübe daha 5 dakika önce girmiş bir erkeğe mi göstereceğim? Üzgünüm ama ben sizin kadar misafirperver değilim. Olma, ne yapayım? Natsuki kelimenin tam anlamıyla bir diken ter gibi davranıyor. Hey, şiirlerinin nasıl olduğunu henüz bilmiyorum ama sadece okuyacağımı düşünürsek sence de biraz fazla tepki vermiyor musun? Hayır, vermiyorum. Evet, kesinlikle fazla korumacı. Sadece anlamazsın. Benim tarzım senin ilgini çekmez. Hafif bir utangaçlık var sadece hani. Göstermek istemiyor değil de beni anlamazlar kafasında. Bu kadar ön yargılı olmamalısın. Senin gibi enerjik birinin gayet eğlenceli ve güzel işler çıkardığına eminim. Sadece beni kırmamak için böyle kibar konuşuyorsun, değil mi? Yok, ciddiyim. Hayır, tamamen ciddiyim. Bir gün şiirlerini okumayı gerçekten isterim. Her neyse. Belki bir gün gösteririm ama söz falan vermem. Yani boşuna hevesleme. Bak, gülmeye de başladı, okey. Ne zaman istersen buradayım. Bu kadar çabuk yumuşayacağını düşünmemiştim. Gerçi teknik olarak kabul etmedi ama belki de bir zaferdi. Tabii canım, belki de bir şeydir. Monika konuyu değiştirmek için tekrardan söze giriyor. Eğer okuduğumuz kitaplar hakkında daha derin sohbetler etmek istersen bunu kesinlikle Yuri ile konuşmalısın. Monika hafifçe eğilip kulağıma doğru fısıldıyor. Ama seni uyarmalıyım. Yuri'nin edebiyat tarzı diğerlerine göre biraz şeydir. Biraz ne? Karanlık ve yoğun. Neyse, hadi cupcake'lere geçelim artık. Ne demek karanlık ya? Gayet düzgün duruyor Yuri, Allah Allah. Sanırım bunu zaman gösterecek, aynen. O zaman Natsuki ile birlikte gidip cupcake tepsisini getirelim. Cupcake'lerin adını duymak Sayori'nin gözlerindeki enerjiyi bir anda havai fişek gösterisine çeviriyor.
Dünyada asla bitmeyecek olan tek şey sanırım Sayori'nin iştahı. Çörek Sayori'nin iştahı. Eski günlerdeki gibi hala yemeği çok seviyor. Bazı şeylerin hiç değişmemesi güzel. Hey, koca bir tepsi değil o. Ben tek başıma halledebilirim. Tamam, halledersin, aslansın, kralsın. Biliyorum ama onları taşımaya yardım etmeyi çok istiyorum. Lütfen Natsuki, ben de seninle gelebilir miyim? Lütfen. Ah, pekala. Ama tepsiyi masaya koyana kadar içinden tek bir tane bile almak yok. Anlaştık mı? Yaşasın, anlaştık. Hadi gidelim o zaman. Kesin yiyecek. Siz onlarla ilgilenirken isterseniz ben de cupcake'lerin yanında güzel bir çay demleyebilirim. Oh, çay da var, kek de var. Çayın özellikle kitap okurken veya derin sohbetler ederken ortamda çok sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi oluyor. Kesinlikle harika bir fikir Yuri. Senin demlediğin çaylar kulüp odasında daima pozitif bir enerji yayıyor. Teşekkür ederim Monika. Yuri çay setini hazırlamak için yavaş adımlarla sınıftan ayrılırken Natsuki ve Sayori de dolaptan cupcake'leri almak için koşturarak gidiyorlar. Aha, sadece Monika ve ben kaldık. Monika ile baş başa kaldığımı düşünmek bile beni geriyor. Hey Ayaz, umarım senin evinde gibi hissettirebiliriz. Ne de olsa burası bir kulüp olmasının dışında insanların kendini rahat hissetmesini sağlayan bir yer yapmak başkan olarak benim görevim. Tabii. Gerçekten iyi iş çıkarmışsın gibi görünüyor Monika. Senin ve Sayori'nin burası için çok çalıştığına eminim. 4 kişiler 2 tane zaten, biri başkan biri başkan yardımcısı. Teşekkürler Ayaz, gerçekten ikimiz de sıkı çalışıyoruz. Sayori normalde pek ciddi değildir ancak kulüp söz konusu olduğunda gerçekten inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Hem senin de o buraya git. Monika sözünü bitiremeden Sayori müthiş bir enerjiyle cupcake'leri getiriyor. Ne ara gittin geldin ya? Kekler hazır, tada. Monika lafının kesilmesine hiç bozulmadan kibarca bana bakıp gülümsüyor. Tanrım, o gözler. Yine kızarmaya başladım sanırım. Natsuki hemen Sayori'nin arkasından yetişiyor. Kolları göğsüne kavuşmuş, suratı asık. Hey, onları ben yaptım, yani bunu benim söylemem gerekiyor. Üzgünüm. Sadece çok tatlı gözüküyorlar ve kendime hakim olamadım. Ellerim kendiliğinden hareket etti. Yalanını yiyeyim Sayori. Natsuki oflayarak tepsiyi Sayori'den alıp masanın ortasına yerleştiriyor. Kedi motifli cupcake'ler cidden şaheser gibi duruyor. Vay canına, gerçekten yine harika bir iş çıkarmışsın Natsuki. Tabii ki, ben bir ustayım ne de olsa. Ne bekliyordunuz ki? Herkes masanın etrafına toplanıp keklerini yemeye başlıyor. Natsuki keklerimi... Sayori ağzı dolu konuşurken kek püsküren bir ejderha gibi oluyor. Hala eski Sayori. Üzgünüm, kendimi tutamadım ama gerçekten bu kekler çok güzel. Ben de kekten ufak bir ısırık alıyorum. Yumuşacık hamuru ve kusursuz kreması ağzımda dağılıyor. Tanrım, Sayori haklıymış. Gerçekten harika bir iş çıkarmışsın Natsuki. Ellerine sağlık. Tabii ki öyle yaptım. Hiç de şey değil, alçak gönüllü değil. Natsuki oldukça tatmin olmuş görünüyor. Sanırım keklerini herkesin beğenmesi hoşuna gitti. Tam o sırada Yuri elinde özenle taşıdığı porselen çay sesiyle odaya giriyor. Odanın içini bir anda ferah bir bitki kokusu dolduruyor. Kusura bakmayın, umarım şey demlerken çok gecikmemişimdir. Sayori yavaş gelseydi biraz daha yetişirdi ikisi de. Sorun yok Yuri, biz de keklerin tadına daha yeni bakıyorduk. Güzel bir kekin yanında sıcak ve taze bir çay gibisi yoktur. Yuri fincanları masaya dizip zarif hareketlerle çaylarımızı dolduruyor. Ritüeli izlemek bile insanı sakinleştiriyor. Bugün bize hangi çayı hazırladın Yuri? Oolong çayı. Gerçekten çok yatıştırıcı ve yumuşak bir etkisi vardır. Umarım siz de beğenirsiniz. Yuri'nin doldurduğu çaylarla birlikte herkes önündeki tatlıların keyfini çıkarıyor. Oda kısa bir süreliğine sadece fincan sesleri ve mutlu çiğneme sesleriyle doluyor. Çiğneme seslerinin hepsi kesin Sayori'den geliyordur. Herkes çayını ve keklerini bitirdikten sonra Monika konuşmak üzere dikkati kendini çekiyor. Evet millet, bugün gerçekten harika bir toplantı oldu. Natsuki'nin kekleri ve Yuri'nin çayı inanılmaz derecede lezzetliydi. Yuri'nin yüzündeki utangaç tebessüm ve Natsuki'nin kendini beğenmiş mağrur ifadesi çok komik bir zıtlık oluşturuyor. Yani biri utangaç bir şekilde memnun, diğeri kendini beğenmiş. Az önce Ayaz ile konuşurken aklıma kulüp için bir fikir geldi. Ne geldi Monika? Yarına kadar herkesin bir şiir yazıp getirmesine ne dersiniz? Böylece herkes birbirinin duygularını okuyup daha iyi kaynaşmış olur. Harika fikir. Herkesin ne yazacağını okumak için sabırsızlanıyorum. Monika'ya katılıyorum. Şiirler kendi özel duygularımızı dışarı yansıttığı için gerçekten çok güçlü bir yakınlaşma aracı olabilir.
Ayrıca edebiyata olan tutkumuzu pekiştirerek kulübü daha iyi bir seviyeye taşıyıp yeni üyemizin bize alışmasını kolaylaştırırız. Böylece hem verimli hem de çok eğlenceli bir ortam oluşur. Ah, çok fazla konuştum sanırım, pardon. Yo, iyi gidiyordu. Yuri elleriyle yüzünü kapatıp hafifçe geriliyor. Merak etme Yuri, seni bir konuda böyle tutkuyla konuşurken görmek çok güzel. Monika'nın bu onayı Yuri'yi rahatlatmak yerine daha çok utandırdı sanırım. Hem dediklerine kesinlikle haklısın. Verdiğin destek için de teşekkürler. Rica ederim. Sen ne düşünüyorsun Natsuki? Şiir yazmak uyar mı? Benim için sorun yok. Kestirip attı. Yarın hazır olurum. Natsuki bunu söylerken kollarını bağlıyor. Nedense biraz gergin gibi duruyor ama itiraz etmedi. O da bir şeydir. Pekala millet. O zaman bugünkü toplantımız sona ermiş. Hey, ufak bir sorun var. 4 çift göz aniden bana dönüyor. Ha? Nedir o sorun? Ben resmi olarak kulübe alındığımı hatırlamıyorum. Aynen öyle, ben resmi olarak katılmadım. Aslında niyetim kulübe katılmıyorum demekti ama böyle tatlı kızlarla üstelik her gün bedava kek ve çay olan bir yere girmemek tam bir salaklık olur. İyi dedim. Baksana nasıl bakıyorlar hepsi. Katılmazsan eşeksin hepsi. Aa evet, tamamen unutmuşum, pardon. Pekala, o zaman bu işi resmileştirelim. Ayaz, resmi olarak edebiyat kulübüne hoş geldin. Şimdi çok geç olmadan toparlanıp gitsek iyi olur, yoksa öğretmenler bu kadar uzun kalmamızı pek hoş karşılamayacaktır. Tamam, hadi gidelim. Kızlar çantalarını toparlamaya başlıyor. Hey Ayaz, eve beraber yürümek ister misin? Olur. Tabii ki severim. Hadi gidelim. Okuldan çıkıp mahalleye doğru yürürken Sayori'yi hiç bu kadar neşeli görmemiştim. Benim o kulübe katılmamı bu kadar çok istediğini daha önce hiç belli etmemişti. Gerçi sürekli olarak istiyordu fakat bunun onu o kadar mutlu edeceğini hiç aklıma gelmemişti. Aynen, sorun bende, malım ben. Yol boyunca zıplaya zıplaya hiç susmadan kulüpten, oradaki kızlardan ve yapacakları etkinliklerden bahsetti. Bu kulüp Sayori için bir hobiden öte sığındığı bir aile gibi gözüküyor. Monika'nın neden özellikle onu yardımcı başkan yaptığını şimdi anlıyorum. Ve Natsuki yine delirmeye başladı. Natsuki gerçekten çok kolay sinirleniyor değil mi? Kesinlikle öyle. Mükemmel bir roleplay. Sohbet ede ede nasıl geldiğimizi anlamadan Sayori'nin evinin kapısına ulaşıyoruz. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Tam giderken Sayori'nin arkamdan bana seslendiğini duyuyorum. Ayaz, bekle. Ha, efendim Sayori. Yarın için şiir yazmayı unutma. Merak etme unutma. Sonunda eve gelebildim. Ne uzun bir gündü ama. Mide gurultusu sesi konuşamadım. Mide gurultusu sesi yapamam. Sanırım midem o kadar çay ve kekin üzerine sağlam bir akşam yemeği istiyor. Mutfağa geçsem iyi olacak. Bir şey yok yedi. Ne yesem. Bugün o kadar yoruldum ki uzun uzun yemek hazırlayacak mecalim yok. Zaten yapmazsın sen hepsi. İşte dolabın kurtarıcısı. Hazır noodle tabii ki. Kaynar suyla birkaç dakikaya efsane olur. Hadi. Hazırla artık. Ding. Sonunda hazır. Gerçekten hayat kurtarıcısın. Yüce Noodle. 5-10 dakika içinde yemeği bitiriyorum. Şiir yazıp yatmam gerek artık. Odama çıksam iyi olacak. 1 saat sonra. Umarım şiirim çok kötü olmamıştır. Ancak artık yatma vakti. Kafamı yastığa koyduktan 1-2 dakika sonra uykuya dalıyorum. Beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Güzel. Şimdi fark ettiysen birkaç değişiklik oldu. Fakat yeterli değil. Niye reis? Önceden diğer oyunlarda ne olursa şimdi de onun olmasını önlemeliyiz. Tamam. Ancak bunu yapmak için MC ile doğrudan bağlantı kurmalıyız ve bunu doğru yapmamız gerek. Yoksa oyun dosyaları bozulacaktır. Daha da kötüsü MC zarar görebilir. Ya da daha da kötüsü kızlar zarar görebilir. Sabah yaşadığım baş ağrısı gibi. Aslında baş ağrısı sebebi MC'yi olanları hatırlatmaya çalışmaktı. Fakat bu işe yaramadı tabi. Yani bir anda bütün anıları zihnine yüklersem büyük hasara sebep olur. Aynen. Hepsini bir anda yapamayız. En nihayetinde MC de bir karakter ve ona çok yüklenmemiz oyunu bozacaktır. En azından şu an için öyle. Eğer yeteri kadar asıl oyundan anı veya ona benzer bir şeyler bulabilirsen hafızasını kazanmasını kolaylaştırabiliriz. Nasıl yapacağız? Kızların ölümüne veya etki altında kaldıkları zamanlardaki davranışlarından yola çıkacaksın. Yuri'nin kendini kesmesi veya Sarı'nın evindeki halat. Bunları görmen ya da bulman eskiyle bir bağ oluşturacak ve işimiz kolaylaşacak.
Eğer yeteri kadar anıyı bulabilirsek istediğimizi başarırız. Bir yapbozun parçaları gibi düşün. Yeterli parçaya sahipsen resmin ne olduğunu anlarsın. Mantık. Başka bir şey? Hmm, Söylenecek fazla bir şey yok aslında. Gayet basit olmalı. Fakat sen gözünü açık tut. Çünkü hareket ve tavırların farklılaştıkça diğerleri bunu fark edecektir. Hareket ve tavırların iyi yönde değişirse sorun olmayacak ama yine de dikkatli ol. Sadece saçma şeyler yapma yeter. Sana zarar gelmese bile diğerlerinin canı yanabilir. Ya da daha farklı şeyler olabilir. Her türlü batırırız yani. Ne olacağını söylemek zor. Umarım ne yapman gerektiğini anlamışsındır. Normalde direkt evet anladığıma basardım da burada komik bir sahne olduğu için buna tıklayacağım arkadaşlar. Üstte de zaten otomatik şey yapıyor. Ha, tamam hadi görüşürüz yapıyor. Pek anlamadım. Gerçekten mi? Böyle bir şey söylemedim ki. Neyse özet olarak kızların garip ve senden sakladıkları şeyleri bulman gerek. Onları bulduktan sonra MC'nin eski anılarını geri getirebileceğiz. Çünkü zincir için gerekli halkalar olacak. Yani MC'ye zarar gelmeden anıları geri gelecek. Bu kadar. Şimdi anladın mı? Ciddi olamazsın. Şaka falan yapıyorsun sanırım. Yoksa başka bir açıklaması olamaz buna. Her neyse eğlenmenin zamanı değil. O yüzden şimdi gidiyorsun. Özür dilerim. Lanet olası çalar saat. Senden nefret ediyorum. Çalar saati susturuyorum. Fakat aklıma bir şey takıldı. İlginç bir rüya gördüğümü hatırlıyorum. Ama rüya ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl hemen unuttum ki? Yoksa Alzheimer mı oluyorum? Aman tanrım genç yaşta Alzheimer olacağım. Olamaz. Daha hatırlamam gereken çok şey var. Dersler, kızlar, animeler, oyunlar, animeler. Yataktan kalkıp çığlık atmaya başlıyorum. Bunu yapmayacağım. Olamaz. Olamaz. Pekala bu kadar şaklabanlık yeter. Şaka yeter sanırım. Ama en azından kendime gelmem konusunda yardımcı oluyor. Yoksa nasıl yataktan kolayca kalkabilirim ki? Neyse gidip hazırlansam iyi olacak. Yoksa okula geç kalacağım. Duş aldım, dişlerimi fırçaladım ve okul kıyafetimi giydim. Her şey tamam. Sadece kahvaltı yapmam kaldı. Of okula geç kalıyorum. Sanırım hızlıca bir şeyler yiyip çıkmam gerek. Bakalım önümüzde neler var. Çok da bir şey yok gerçi. Bir kase gevrek yesem yeterli olur sanırım. Hem de uzun sürmemiş olur. Mantıklı, çok mantıklı. Evet kahvaltımı da bitirdiğime göre artık gitmeliyim. Umarım okula yetişebilirim. Daha Sayori'nin hazırlanıp gelmesini bekleyeceğim. Aynen bir de Sayori'yi bekleyeceğiz. İlginç. Tam çıkarken Sayori beni kapının önünde karşılıyor. Bu her gün görülebilecek bir manzara değil. Kesinlikle değil. Bunu tarihe not etmem gerekiyor. Bak kim geç kalıyormuş okula? Hehehe. Hey ben ilk defa geç kalıyorum. Senin kaç gün geç kaldığını sayalım mı? İster misin? Kötüsün. Bu konuda beni yenemezsin Sayori. Her zaman öyle değil miyim? Gülümseyerek Sayori'yi dürtüyorum. Dalga geçtiğimi biliyorsun. Ciddiye almıyorsun değil mi? Tabii ki hayır Sayori. Senin gibi sevgi topu birisi nasıl başkaları için kötü bir şey diyebilir ki? Sayori'nin kızardığını çok rahat fark edebiliyorum. Ve ben de kızarıyorum. Senin gibi sevgi topu birisi. Sana biraz fazla cüretkar konuştum. Yok kaç yıllık arkadaşın. Ama nasıl daldı gitti. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Elbette Sayori. Ne de olsa seninle birlikte olduğumda daima beni güldürmeyi başarıyorsun. Dışarısı çok mu sıcak yoksa başka bir şey mi oluyor bana? Sana başka bir şey oluyor. Ayaz beni utandırıyorsun. Konuyu değiştirmem gerek. Evet çabuk. Hey şiir yazdın mı? Evet elbette yazdım. Ama sakın sorma çünkü kulübe gidene kadar gösteremem. Etkinliği bozmak istemem. Peki o zaman sen bilirsin. Şiir demişken sen şiir yazdın mı? Evet ben de yazdım. Ama gitmemiz lazım yoksa yine geç kalacağız. Hadi laka vakit yok. Tamam gidelim. İkimiz de nefes nefese okul girişine geliyoruz. Lütfen bir daha koşmayalım. Kesinlikle bir daha koşmayalım. Daha önce hiç bu kadar yorulmamıştım. Evet ben de. Hadi içeri girelim. Hey Sayori. İyi ki varsın. Teşekkürler. İkimizin arasında bir süreliğine sessizlik oluyor. Görüşürüz zaman. Ben de bir mallaştım.
Bu arada arkadaşlar diğer seçeneği de seçtiğimiz zaman hikayeye bir etkisi olmuyordu. Yani bunu söyleyeyim. Eğer merak edeniniz varsa, öğrenmek isteyeniniz varsa iki seçenekte hikayenin gidişatına etki etmiyor. Görüşürüz. Bay bay. Sıradan bir okul günü. Evet. Ring ring. Sonunda kulübe gitme vakti. Beni neler beklediği konusunda gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi bakalım, dün gitmek istemiyordun, şimdi heyecanlısın. Sen de az değilsin. İşte başlıyoruz. Kibarca kapıyı açıyorum. I gently open the door. Bir anlığına. Sadece ufak bir anlığına da olsa mideme inanılmaz bir kramp giriyor. Görüşümdeki her şey sanki ortadan ikiye yırtılmış gibi oldu. Sabahki o delici baş ağrısı kendini tekrar hatırlayacak gibi oluyor ama gözlerimi kırptığımda her şey normale döndü. Kulüp odasının rahatlatıcı olmasa da ferah ortamı biraz da olsa iyi geldi. Bir anda buraya geldik. Hoş geldin Ayaz. Kaçıp gitmediğini görmek güzel. Merak etme, söz sözdür. Sana verdiğim söz. Bunun da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ayrıcı bir ayrım yok. O yüzden istediğinizi seçebilirsiniz siz de eğer kendiniz oynarsanız. Ben şu anda sana verdiğim söz diyeceğim. Biraz daha yakın bir ilişki kuracağım bütün karakterlerle. Okulun gözde öğrencisine verdiğim sözü bozamam herhalde. Bozamam. Biraz kızardığımı hissediyorum. Bence de biraz kızar. Açıkçası bu kadar cüretkar bir şey diyebilecek cesarette olduğumu düşünmüyordum. Tabii ben olmasam yapamazdım. Ama Monica'nın gülümsemesini görünce aniden ağzımdan çıkıverdi. Yapma Ayaz. O kadar da abartmana gerek yok. Monica'nın da biraz utandığı yüzünden anlaşılıyor. Belki de biraz cesaret etmenin zararı olmaz. Kesinlikle. Pekala o zaman. Birazdan etkinliklere başlarız. Peki. Hoş geldin Ayaz. Tekrardan merhaba Ayaz. Tekrar gelmen iyi oldu. Keklerimizi yedikten sonra gelmeseydin seni buna pişman ederdim. Size de merhaba. Hepinize merhaba. Natsuki'ye de selam. Ve merak etme Natsuki. Senin gazabına maruz kalmak istemem. Güzel. Sana verdiğin cevap Natsuki'nin egosunu tasvip etmeye. Aynen bak, hemen gülümsemeye başladı. Hemen mutlu oldu. Hemen bir üstünlük kurduğunu düşündü. Birbirimizle selamlaşmamız bittikten sonra Monica ve Natsuki tekrardan yerlerine geçiyorlar. Geçin bakayım. Hey Ayaz, Yuri senin için bir hediye aldı. Bakmak ister misin? Bak nasıl hevesli anlatıyor. Sanırım Sayuri Yuri'yi nasıl bir durumun içine koyduğunu farkında değil. Üzgünüm Yuri, sadece senin birisine hediye aldığını öğrenince kendime hakim olamadım. Olur öyle ya, bilerek yapmamış. Benim için gerçekten bir hediye mi aldın? O kadar önemli bir şey değil, ben sadece Sayuri kaçtı gitti. Sayuri birden uzaklaşıyor ve sanırım her şey bana kaldı. Yuri'nin içinde bulunduğu durumdan pek memnun olmadığı belli. Sanırım onu biraz rahatlatmam gerekecek. Hey Yuri, sorun yok. Hediyenin ne olduğu önemli değil ama çok düşüncelisin, buna emin ol. Çok büyük hareket. Yani rahat olabilirsin. Aldığın her neyse bundan mutlu olacağıma emin olabilirsin. Gerçekten mi? Tabii ki. Şimdi göstermek ister misin? Evet sanırım. Hemen geliyorum. Yuri çantasının yanına gidip bir kitap getiriyor. Kitabı göğsüne sıkıca bastırmış, sanki içindeki sayfalardan güç alıyormuş gibi duruyor. Parmaklarının hafifçe titrediğini fark ediyorum. Derin bir nefes alıp kitabı kibar ama tereddütlü bir şekilde bana doğru uzatıyor. Kalın, koyu renkli bir kapağı var. Üzerindeki uğursuz duran göz sembolü odanın aydınlık atmosferine tezat oluşturacak kadar karanlık hissettiriyor. İstemsizce yutkunuyorum. Geldi mi sesi bilmiyorum. Portrait of Markov. Evet, en sevdiğim romanlardan biridir. Senin de hoşuna gideceğini düşündüm. Yani sınıfa ayak uydurman için. Üzgünüm, çok düşüncesiz davrandıysam, yani sana kitap okumuyorsun demek istemedim kesinlikle. Yok, öyle bir şey düşünmemiştim. Yuri gerçekten çok düşünceli bir davranış ve kesinlikle haklısın. Teşekkürler Ayaz ve kendine haksızlık etme lütfen. Senin de içinde keşfedilmeyi bekleyen bir yazar olduğuna eminim. Öyle mi dersin? Dur. Ben niye kekeliyorum? Teşekkürler Yuri. Bu arada istersen eğer yani kitabı bitirdikten sonra beraber kitabı tartışabiliriz. Rahatsız ediyorsan kusura bakma. Yuri gerçekten çok özür diliyorsun. Üzgünüm yani
Lan kızın önüne niye geçtin? Peki millet, herkes buraya gelir mi? Bugünkü aktiviteyle ilgili önemli bir duyurum var. Sanırım gitsek iyi olur. Önemli bir şeymiş gibi geliyor kulağa. Evet. Birinin lafını tamamlayamamasına üzüldüm açıkçası. Anlaşılan o da aynı durumda. Monika bir anda geldi böldü ya. Allah Allah. Ne güzel konuşuyorduk. Ne oldu Monika? Etkinliğe daha yarım saat var. 30 dakika var. Önemli bir şey mi oldu yoksa? Tamam. Öncelikle hepiniz sakin olun. Çok iğrenç bir şey roldü. Bugün şiir etkinliği yapacağımızı söylemiştim. Fakat daha iyi bir fikrim var. Oo ne güzel. Yoksa kurabiye mi yiyeceğiz? Sarı'nın aklı her zaman yemekte sanırım. Aslına bakarsan daha iyisi. Okulda kalıp sadece şiir okumaktansa parka gidip orada etkinliği devam ettirmeyi düşünüyordum. Tabii önce sizin fikrinizi de almak isterim. Park. Gitmek için sabırsızlanıyorum. Belki dondurma da yeriz. Daha güzel. Katılmanı sevindim söyle. Abi park varsa Sayori kesin vardır. Yemek varsa da vardır. Sayori kesin vardır. Eminim dondurmacı da vardır. Hem yanımızda bir centilmen de var. Ne alakalı? Belki dondurmaları ısmarlar. Neye neden? Monika bana imalı bir bakış atıyor. Yine kısarmaya başladım. Tabii ama sadece birer tane. Sadece birer tane. Gözümü Sayori'ye doğru çeviriyorum. Hey niye öyle bakıyorsun? Bence ne demek istediğimi anladın Sayori. Evet sana bir tane yeter Sayori. Peki sadece bir tane. Ne kadar da centilmensin. Evet sorun olmaz. Ama bir dahaki sefer önceden haber ver. Üzgünüm az önce aklıma gelmişti zaten. Bir dahaki sefere hazırlık da yaparız. Ya sen Yuri geliyor musun? Sanırım başka bir seçeneğim yok. Umarım kötü bir şey olmaz. Umarım kötü bir şey olmaz. Yok ya niye olsun? Herkes kabul ettiğine göre hazırlanıp çıkalım o zaman. Monika normal kıyafetlerimizi giyebilir miyiz? Tabii ama geç kalmaz mısın? Benimkiler yanımda. Pekala o zaman sorun yok. Herkes eşyalarını toplamak için sıralarına gidiyor. Sayori de dolaba girip kıyafetlerini değiştiriyor. Mantıklı her zaman yedek kıyafet taşımak lazım. Sanırım. Tamamdır her şey hazır. Pekala millet hadi gidelim. Sayori neden normal kıyafetlerini yanında taşıyor ki? Belki ihtiyaç yok. Belki üstünde bir şey döküyor. Allah Allah. Niye taşımasın ki? Sen niye taşımıyorsun? İşte geldik. Monika gerçekten iyi düşünmüş. Açık hava gerçekten insana kendini iyi hissettiriyor. Okulun o basık, tebeşir kokulu havasından sonra parkın taze çimen ve toprak kokusu ciğerlerime doluyor. Rüzgarın ve kuşların sesi huzur dolu. Çok şiirsel konuştum. Harbi. Belki de şiir yazacağım zaman dışarı çıkmalıyım. Mantıklı. Evet millet hala 15 dakikamız var. Yani o zamana kadar anın tadını çıkarın. Kızlar oturacak bir yer bulmaya gidiyor teker teker. Kızlar devrik yazmış. Belki kızlardan birinin yanına gitsem iyi olur. Hem birbirimizi daha iyi tanımış oluruz. Kiminle vakit geçirsem acaba? Tamam. Burada ilk bölüme son verelim arkadaşlar. Burası zaten tek seferlik bir bölüm olacak. Yani diğer karakterlere gideceğimiz yerler hep buraya kadar aynı. İşte Monika'nın yoluna gideceğim zaman direkt buradan başlayıp Monika'dan ilerleyeceğim. Sayori için direkt aynı şekilde. Diğer karakterler için aynı şekilde yani. İlk bölümün burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Artık 3 kişi 5 kişi kaç kişiseniz sağ olun. Umarım eğleneceğiniz bir mod yapmışımdır ve bunun da videosu eğlenceli geçiyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.